Zaman, suçun suç ortağı sanılsa da aslında gerçeğin en sadık tanığı. Tıpkı Gülistan Doku dosyasında olduğu gibi. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi kayıplara karıştığında ondan geriye koca bir kör düğüm kaldı. Silinen hastane kayıtları, kayıp kamera görüntüleri, hiç atılmamış gibi gösterilen mesajlar. Cinayetin üzerinde sistematik örtbas 6 yıl boyunca ortaya çıkmayı bekledi. Yok edilen kayıtlar özel bir ekip tarafından geri getirildi. 700 saatlik görüntü saniye saniye tarandı. HTS kayıtları ve baz verileri adım adım analiz edildi. PTS kayıtları ile şüphelilerin olay günü attıkları adımın dahi peşine düşüldü. Gizli tanığın anlattıkları doğrultusunda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla taramalar yapıldı. Bu veriler ışığında düğüm çözülmekte kalmadı, Gülistan Doku başka dosyalar için de umut oldu. Peki, suç ve kuvvetli şüphe karşısında deliller nasıl ortaya konuyor? Stüdyomuzda 3 değerli konuğum var. Avukat Hediye Gökçe Baykal. Merhaba, hoş geldiniz. Suç araştırmaları uzmanı Mesut Demirbilek ve Doktor Mehmet Görgülü adli tıp uzmanı. Teşekkürler. Şimdi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada 6 yılda alınamayan mesafe, kat edilen yol neredeyse hani 3 aşağı 5 yukarı 6 günde alındı gibi. Hızla da her gün yeni bir gelişmeyle böyle çorap söküğü gibi bir şeylerin gözümüzün önüne serildiğini, ortaya çıktığını hep birlikte görüyoruz, şahit oluyoruz. Sistematik bir örtbas ağının ortaya çıktığına hep birlikte şahit oluyoruz. Şuradan başlayalım mı? Bugün bir kayıp dosyasını cesedi bulunmamasına rağmen bir cinayet dosyası haline getiren en önemli bulgu ne? Somut ve maddi bulgular. Hukuken bu ceza hukukunda vardır ya, somut ve maddi delillerin bulunması, ceset bulunmasa bile bir cinayet olduğunu bize gösterir ve bununla ilgili zaten Yargıtay kararları da var. Dolayısıyla burada en önemli şey somut ve maddi delillerin ortaya konması. Somut ve maddi deliller içerisinde en önemlilerinden birisi biyolojik materyallerdir. Biyolojik delillerdir. Dolayısıyla hani örneğin gen gibi, DNA gibi bir takım kan, tükrük vesaire gibi bir takım vücutla ilgili bulgular bizim bunlar genetik ayak izlerimizdir. Bunlar vasıtasıyla suç ve suçluya ulaşmak mümkün olabiliyor. Peki şimdi bugün de yani birkaç gündür Adalet Bakanı bununla ilgili bazı açıklamalar yapıyor. Daha bugün de yeni bir açıklama yaptı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Dedi ki başta Gülistan Doku ve aslında çok konuştuğumuz şu anda ve çözüme ulaşmamış Rojin Kabeyiş, Rabia Naz Vatan olmak üzere bu 3 dosyayı özellikle dile getirdi. Çözümlenmeyi bekleyen tüm hadiselerin üzerine kararlılıkla gidilecektir dedi. Şüpheli vaka kalmayacaktır dedi. Zaten bununla ilgili de bir birim oluşturuluyor. Bakanlık bünyesinde özel bir birim. Şimdi burada bu özel birim sizinle devam edelim. Yani dosyaları böyle hukuken mi inceleyen bir birimdir yoksa böyle bayağı dijital laboratuvar gibi mi çalışır? Nasıl ele alırlar bu Bugün meseleyi? açıklandı sanıyorum bir daire başkanlığı oluşturulacak şüpheli cinayetlere ilişkin. Tabii ki bunun hukuki ayağı mahkemelerce yapılacak, yargılamalar mahkemelerce yapılacak ama burada tabii nasıl bir yol izleyeceğini şu an da bilmiyoruz. Adalet Bakanı sanıyorum buna ilişkin bir açıklama da yapmadı ayrıntılı şekilde. Ama tabii ki yine bunu çözecek olan soruşturma aşamasında kolluk kuvvetleri, kovuşturma aşamasında mahkemelerdir. Şöyle, Ama tabii ki 7 ayrı başkanlığa söz edildi. Adli Emanet Daire Başkanlığı bir sayalım. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Kamu Düzeni Dijital Ortam Güvenliği Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı, Örgütlü Narkotik Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı, Terör Suçları Daire Başkanlığı, Terörizm Finansmanı Aklama Suçları Daire Başkanlığı diye. Böyle bir parçalanma ve ayrı özel birimlerce yönetilmenin nasıl bir faydası olur tabii sürece? yani spesifik konular üzerinde uzmanlaşmanın olması daha hızlı hareket edilmesini sağlayacaktır muhakkak. Bazı aydınlanmamış konuların daha hızlı çözüme kavuşturulmasını sağlayacaktır. Muhtemelen bu amaçla oluşturulduğunu düşünüyorum diğer daire başkanlıklarında. Yine bu olaylar özelindeki tabii daire başkanlığında şu an nasıl işleyeceğini tabii ki bilmiyoruz. Ama sırf bu olayları Adalet Bakanı bugün de dile getirdi. Özellikle bunların üzerine durulması da çok önemli. Çünkü birçok özellikle kız çocuğumuz ve kadının şüpheli cinayetleri var. Çoğunluğu öyle. Evet, çoğunluğu öyle. Bu sebeple bunların için
için özel bir araştırma birimi kurulması tabii ki çok önemli. Hep karanlıkta kalan noktalar var. Gülistan Doku cinayetinde olduğu gibi. 6 yıllık bir süreç var biraz önce bahsettiğiniz. Böyle geçmişe dönük olması Sayın Baykal, acaba hukuken bir dezavantaj getirdiği nokta oluyor mu? Yoksa hiç önemli değil ne zaman olduğu mu? Yani 15-20 yılda. Bugün örneğin Çağla Tuğaltay'ı bilmiyorum, Evet. hatırlar Evet, mısınız? evet. Yani 26 yıl önce işlenmiş bir kız çocuğu cinayeti. Annesinin bugün röportajı vardı. Bizi aradılar ve çok sevindik. Kızımın katilleri bir an önce bulunsun diyor. Yani 26 yıl öncesinin de bir vakası bugün çözüme Tabii ki ulaşırken... kavuşturulabilir. Tabii orada bazı dezavantajlar var. Hocalarım daha iyi onları açıklayacaktır. Teknik olarak bir orada hukuken tabii ki yapılabilir, çözülebilir. Çözülmek istenen dosyalar. Bu anlamda çok önemli bir adım. Umarım da başarılı olur. Çünkü gerçekten toplum vicdanında bir yara açmış durumda bunlar. Yani bir çözüme ulaştırılmıyor. Onu söylüyordum Gülistan Doku'nda da 6 yıldır üzerinde ve intihar olarak aslında yönlendirilmiş Biraz oraya yönlendirildi Evet, yönlendirilmiş. herkes tabii. İntihar olarak düşünmesi sağlanmış bir olay. Yani umarım bu olayda olduğu gibi diğer bahsettiğiniz olaylarda bir an önce failler ortaya çıkar. Şimdi failleri arıyoruz. Bir yandan Gülistan Doku soruşturmasında Gülistan'ın da arıyoruz. Ona ait bir ize de arıyoruz. Herhalde ona ait herhangi bir parça veya bir kemiğin bile bulunması bize bir şeyler söyleyecek. Neler söyleyebilir o soruşturma hakkında? Çok şey söyler. Şu anda öncelikle aslında teknik anlamda bugüne kadar halen Gülistan'ın olayı hep bir kayıp vakasıydı. Teknik anlamda diyorum. Yani evet o intihar şüphesine doğru yönlendirilmiş, öyle örtbas edilmeye çalışılmış ama bugün için baksanız teknik olarak hala kayıp olarak gözüken bir konuydu. Fakat gel gelelim dünyada şöyle bir pratik vardır kolluk güçlerinde, yani suç araştıranlarda. Denir ki eğer bir çocuksa kayıp olan 24 saatte o çocuğu bulamadıysanız cinayet gibi davranmalısınız. Yani bunu olayından da Van'da, Diyarbakır'daki olaydan da hatırlarsanız 19 gün sonrasında cinayet olayına dönüştü. Çünkü bir kayıp olayı aramakla bir olaya cinayet gibi yaklaşmak farklı konulardır disiplin açısından. Peki çocuk için mi 24 saat yoksa her Bakın çocuk için diyorum. Çünkü çocuktaki o 24 saati altın saat olarak bilinir. 6 saat içinde o çocuğu bulamadıysanız o konuya hemen cinayet olarak bakmanız lazım. O kolluğun hareket tarzının böyle olması lazım. Eğer yetişkinse 48 saatten sonra ya bir saniye bu kayıplık hiçbir şey haber alınamadı. Demek ki ben buna cinayet gibi bakmaya başlayalım denir. Şimdi 6 sene geçmiş aradan. 6 sene boyunca tabii ki birçok o derenin altından çok sular aktı. Ama ona rağmen umut var mıdır? Halen umut vardır. Bakın şu anda insanların sadece biz ifadelerine göre gidilmeye çalışılıyor değil mi? İşte tanık ifadeleri ve diğer konular. Bütün uğraş tahmin ediyoruz şu anda işte hani öldürüldü ve bir yere gömüldü, atıldı diye. Onu bulmak üzerine bütün uğraşlar şu anda. Evet. Dikkat Şimdi 12 ettiyseniz kişi sadece cinayet gibi araştırılıyor artık. artık öyle araştırıyor. Yani 6 sene önce öyle araştırılmadı. Evet. Şimdi doğru söylüyorsunuz. Şu anda tutuklu isimler var. Onların ifadeleri var. Herhalde ifadeleri alındı. Tutuklular ve ifade alınma süreçleri, belki çapraz sorgulamalar vesaire devam edecek ve ifadelerini değiştirmelerini belki bekliyoruz ya da sağlanacak kolluk güçleri, güvenlik güçleri tarafından, adalet tarafından. Peki aslında bir önemli ipucu da jandarma raporunda geçen, size onu sorayım, bir yer, bir boşluk, mezar yeri gibi işte 170 santimetre uzunluğunda. Şimdi orada jandarma raporunda diyor ki burada bir oksitlenme de var, silah olmuş olma ihtimali var diye ifade ediliyor. İçinde bir poşet ve pet şişe bulunmuş. Yani aslında bize bir takım bu kriminal... daha doğrusu kriminal arkeoloji dediğimiz şey buraya mı girer? Adli arkeoloji böyle bir şey midir ve neden önemlidir? Şimdi şöyle söyleyeyim, olay yeriyle ilgili, o mezarla ilgili şunları ben söyleyebilirim. Ben adli antropolog olarak aynı zamanda kazılarda çalışıyorum. Oradan çıkan lahit veya mezarlardaki iskeletleri de analizini yapıyoruz. Yaş, boy, cinsiyet ve DNA analizlerini de yapıyoruz. Altınbaş Üniversitesi adına. Şimdi orada şöyle bir olay söz konusu.
bu tarzda bir olay yerinde mezar olduğu düşünülen ki jeofizik veya jeodezik araştırmalarla onlar ortaya konuyor. Yüzey araştırmalarıyla aynen arkeolojide olduğu gibi. Ondan sonraki yaklaşımda işte ciddi anlamda farklar var. Biz arkeolojide, kazılarda bunlara nasıl yaklaşıyoruz? Fırçalarla. Bakın bir mezar olduğu tespit edilen yerde arkeologlar bir arkeolog titizliğiyle fırçayla ve bazı özel aletlerle çalışırlar ve en küçük toprak parçasını bile çok iyi analiz ederler. Dönelim Gülistan olayına. Burada da bulunmuş olan mezarda eğer o mezar arkeolojik, adli arkeoloji prensiplerine uygun olarak o topraklar çıkartılıp analiz edilseydi orada bir bulaşla ilgili bir şey 6 yıl olmakla birlikte bulunabilirdi. 6 yıl sonra tabii ki o bulaş olmayabilir ama bulunabilirdi. Veyahut da o bulaş cesetten diyelim hani varsa cesetten bulaşmış bir bulaş olabilirdi. Cesedi oraya getiren kişilerden bir bulaş olabilirdi. Kullanılan malzeme eğer bir çuvalsa veyahut da kumaşsa kumaşın lifinden de bir bulaş söz konusu olabilirdi. Bununla da o kumaşın nereden geldiği ve nereden alındığı ortaya çıkarılabilirdi. Bulaşlarla beraber biyolojik materyaller elde edildiğinde DNA analizleri yapılabilirdi. DNA analizleriyle de çok enteresan yerlere gideriz. Bunlardan birisi de çok önemli. Biz bunu kazılarda da yapıyoruz. Mesela bir takım şeylerde DNA'lar çıktı, elde edildi deniyor. Çağla Tuğaltay'da da olduğu gibi DNA'dan saç rengi ve göz rengi de ortaya konabilir. Eğer bu konarsa şüphelileri daraltıyorsunuz. İkinci çok daha önemli bir nokta var. Bizim hücrelerimizde 100 ila 1000 tane mitokondri bulunur. Mitokondrinin ayrı DNA'sı vardır ve annemizden geçer. Ve mitokondriyal DNA'yı elde etmek biraz daha kolaydır. Buradan da o kişinin anne soyunun nerede olduğunu biz ortaya koyabiliyoruz. Dolayısıyla ne oldu? İyi bir genetik analizle birlikte şüpheli sayısını veyahut da hinterlandını daha da daraltmış oluyoruz. Peki. Şimdi eski vali tutuklu, Tunceli eski valisi. Onun oğlu da tutuklu şu anda. Oğlunun ifadesi vardı. Silah kullanmadığını söylüyordu ifadesinde. Bugün çıkan bazı görüntülerde yani değil bir silah kullanmak, çeşit silah kullandığına ilişkin pek çok görüntüsü ortaya çıktı. Yine valinin oğlunun da. 12 kişi efendim bu konuda yine şu anda tutuklu. İfadeleri alındı ve ifadelerinden de bazı ipuçlarına ulaşılacağı. Yani siz burada bu 12 kişiden daha fazla kişilere ulaşması ihtimalini görüyor musunuz? Çünkü valinin koruması, Ankara'da bir polis, bilişim suçları ile ilgilenen bir polis kesim kart oraya gidiyor. Size onu sorayım. Yani şimdi Gülistan'ın ailesi annesine ait olduğu için yeni bir sim kart çıkartabiliyor. Büyük ipucu ve bunu valiye götürüp veriyorlar. Vali de bir şekilde otobüsle Ankara'da bir polise yolluyor. Şimdi hukuken bize anlatın, işlemesi gereken neydi de işlemedi? Yani burada işte ilk başta sorunuzdan başlayayım. Soruşturmanın genişlenmesi çok büyük ihtimal. Çünkü bu sadece bir kasten öldürme dosyası değil. Burada delilleri karartma var, dijital deliller oynama, dijital bilgilerle oynama var. Yani burada birden fazla suç var. Dolayısıyla sadece kasten öldürmedeki faili işte biz aldık, tutukladık, bu iş bitti değil. Aynı zamanda bunu işte o mesela sim kart. Sim kart neden gönderiliyor, kimle gönderiliyor ya da Polnet uygulamasına Ne yapması girilen, lazımdı valinin? Böyle bir sim kart kendisine aile getirdi. kolluk kuvvetlerine emanet vermesi gerekiyordu. Sonuçta vali değil burada soruşturma yürüten kişi. Yani burada yani ilgililere aile teslim bilemeyebilir. Tabii Savcıya mı bilemeyebilir, götürsem, tabii ki. polise mi götürsem? Tabii ki bilemeyebilir. Valiye götüreyim demiştir mesela. Yani onun ilgili yönlendirmeyi yaparak soruşturmayı kim yönetiyorsa kime gitmesi lazım onun? savcılığa gitmesi lazım. gitmesi Tabii gerekiyor. ki. Yani onun üstünde gerekli incelemeler yapılması lazımdı o sim kart üzerinde. Ancak çok yanlış ellere vermişler. Tabii ki bilemezler bu durumun bu şekilde olacağını. Evet. Ama dediğim gibi bu sadece bir kasten öldürme dosyası olmadığı için yani her gün başka bir boyutu çıkıyor, başka bir dalı çıkıyor. Biraz önce ifade ettim. Polnet sistemine birden fazla ilden çeşitli polis memurlarının girdiği de tespit edilmiş. Polnet ne demek? Bilmeyenler için bir anlatalım. Avukatların adliyedeki UYAP sistemi gibi, Ulusal Yargı Ağı Projesi sistemi gibi polislerin de kendi aralarında yani kendi teşkilatın içindeki sistem. Bilişim sistemi Polnet. Yani oradan dosyaları girip görebiliyorlar. Her polisin girebildiği bir sistem. Tabii her polis sanıyorum şifresiyle girebiliyor. İntranet derler buna kısacası. İntranet denilen kavramdır. Teşkilat içi evet. bir ağdan söz Evet, ediyoruz. yani Tamamen şifrenizle kendi girdiğiniz, içindeki bizim de avukatlar ya da hakim savcılar gibi şifrenizle girdiğiniz ve o şifre sonucunda dosyalara ulaşabilme imkanınız olduğu bir sistem yanlış Buraya farklı bilmiyorsam. yerlerden girişler Evet, olmuş. çeşitli illerden hiç Tunceli ile alakası olmayan sanıyorum
Antalya'dan bir giriş yapılmış, Ağrı'dan bir giriş yapılmış. Yani çeşitli orada da bir şeyler var. Yani o Orada yüzden da bir bu şeyler soruşturmanın... var ama anladığım kadarıyla ben de Polnet'e oradan öğrenmiştim. Buraya ilişkin, bu habere ilişkin gelişmeleri okurken. Gülistan Doku hastaneye gidiyor. Hastane kayıtları siliniyor. Tabii. Hastanenin başhekimi tutuklu. Tutuklanıyor. Ama Polnet kayıtları silinmemiş. Yani hastaneye gittiğini biz Polnet kayıtlarından öğreniyoruz. Orada herhalde bir şeyi atlamışlar. Orada sistemlerde farklılıklar vardır. Şimdi her türlü kurumun kendine göre bir logları silme ya da silmemekle ilgili bir süreçleri, prosedürleri vardır. Polnet 2 yıllarca kullanmış bir isim ya da içinde çok eskiden beri. Polnet'teki her hareketiniz loglanmak zorundadır. Herhangi bir konu olduğu zaman gidip bunlar bakılsın. Yani Polnet'ten kayıda. bu kayıt silinemez miydi? Hayır, şu var, silinebilmesi çok çok zor bir konudur. Yani hastane kaydı Neden? silmek kadar değil. Şimdi bakın Ama kameraları silmişler. Yani şimdi o kadar... Bu Polnet'le ilgili olan bir konu değil ama Polnet devasa bir ağdan bahsediyorsunuz. Bu şuna benziyor. Siz bütün internetteki verileri nasıl sileceksiniz? Orada örtbas etmek isteyen kişiler oradaki logları silebilmeleri için yani herhalde bütün yüzlerce insanı falan geçmeleri gerekiyor. Pratik olarak mümkün değil bu. Ama gelelim hastanedeki konuda orada başhekimin yani kontrolünde bu olabilir. Hastaneye ait olan bir sistem. Kendisi O tutuklandı logları zaten. yapamaz, silemezsiniz yani. Size sorum DNA ile ilgili. Az önce dediniz ki mezar yani eğer gerçekten Gülistan Doku o ilk yere gömüldü ise sonrasında çıkarılsa bile üzerinden yıllar da geçse bile orada bazı ipuçları DNA'lar bulunabilirdi diye. Şimdi bir arabada DNA incelemesi yapılacak. O arabada da yine gizli tanığın Şubat'ın verdiği ifadelerde diyor ki Gülistan Doku o araçta taşınmış olabilir. O araçta kim var? Valinin oğlu Mustafa Türkay Soner'le arkadaşı Umut Altaş. Umut Altaş şu anda Amerika'da. O da aranıyor. Talep ettik. O otomobilde DNA incelemesi yapılacak. Şimdi o otomobilde yapılan DNA incelemesi bize bir ipucu getirir mi? Otomobili temizlemişlerse, yıkamışlarsa, silmişlerse vesaire. Yine de ulaşılabilir mi? Ne kadar zaman geçmiş olsa da orada DNA izi kalır mı? DNA kalır. Yani bozulmadığı zaman içerisinde bazen degradasyon dediğimiz çözülme söz konusu olabiliyor ama onun dışında genelde kalır. Fakat arabada DNA 6 yıl sonra elde etmek biraz zor. Hani temizlenmiştir vesaire bunu ne kadar düşündüler, ne kadar temizlettiler onu bilmiyorum. Fakat bazen eğer şansa bağlı çok böyle temizlenmesi zor olan gerilere doğru bir vücut bulaşı geçtiyse ve görülmediyse evet oradan çıkabilir. Bu bagajda olabilir. Nerede taşımışlardır? Muhtemelen bagajda taşımışlardır veyahut da arka koltuk gibi yerde taşımışlardır ama bagaj gibi görünüyor. Çok iyi bir inceleme ile eğer gözden kaçtıysa, temizlik malzemeleri oraya etki yapmadıysa DNA izine rastlamak mümkündür ama çok zayıf bir ihtimal. Yalnız şunu da eklemek gerekiyor. Bu DNA incelemelerinde 6 yıl sonra incelenecek olan bir araçta kontaminasyon dediğimiz kirlenme muhakkak olmuştur ki 6 yıldır hayatın gerçeği bu. Bir taraftan işte temizlik yapılmıştır. Burada bir konu çıkmamış olması hala orada bu konu olmadığı anlamına gelmez. İlla çıkacak diye bir şey yok. Ama efendim arabayı araştırdık, bütün inanılmaz yaptık çıkmadı. Demek ki bu değilmiş. Bu anlama gelmez. Sadece bir iddia var, bir şüphe var. O şüphede bu delilden faydalanamadık anlamına gelir. O yüzden insanlar yanıltmasınlar birbirlerine. Şunu ekleyeyim ben, arabada aranacak olan DNA tabii ki bulaş var. Bir sürü insanın DNA'sı orada bunu. Gülistan Doku'ya ait olan DNA'dır. Eğer o bulunursa Maktule'nin veya Gülistan'ın o arabada olduğuna dair net delildir. Peki o DNA nasıl bulunacak? Elde edilen bulaştan elde edilen DNA Gülistan'ın akraba ve annesiyle karşılaştırılır ve o karşılaştırma sonucu bulunur. Yoksa dediği gibi kontaminasyon dediğimiz bulaşma hikayesi vardır ve bir sürü insanın DNA'sı orada çıkabilir. Bu onların suçlu olduğunu göstermez. Buradaki temel olay hani valinin oğlunun da DNA'sı çıkabilir. Bu bize bir şey ifade etmez. Zaten arabayı kullanmış. Önemli olan Gülistan'a ait bir DNA çıkıp çıkmadığı o çok önemli.